Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Karya Çiftliği işletmesinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Hüseyin abimiz biliyorsunuz ki ilk videodan izlediğiniz kadarıyla bir ıslah projesinde ve bu hayvanların annesi babası ayrı tutulduğunu söylemiştik. Ve bu hayvanların sürekli 10 günde bir Hüseyin abimiz canlı kilo artışlarını, ayrıyeten hangi koyundan kaç kuzu geldi, kaç tane kuzuların verimlerini bu şekilde hesaplıyor, bu şekilde kayıt altına alıyor. Bu kayıt altını Hüseyin abimizden bir dinleyelim, ardından Hüseyin abimiz kayıtları defterden gösterecek bize. Öncelikle bu doğum kayıtları koyun kuzu hangi tarihte yaptı, evet, ne zaman yaptı, o şekilde başlıyor. Doğum tarihi, yaptığı tarihi aslında bunu defterle defterle izleyelim. İyi bir şekilde şey yapabiliriz de. Bu kayıtlar abi ıslah projesinden sonra tutmaya başladın sanırım. Tabii ıslah projesinin amacı yoktu, kayıtlar tutulması gerekiyor. Şöyle kameraya yaklaştıralım buraya. Bu benim kendi yaptığım bir tartım şeyi. Evet. Bu tabloyu sen kendin mi oluşturdun ben bunu kendim oluşturdum da. Evet, çok güzel. Öncelikle şu doğum kaydı. Bu doğum kaydında sen şeyden veriyorlar bunu, Damızlık Yetiştirici Birliği'nden veriyorlar. Yetiştirici Birliği'nden veriyor. Şu şekilde ben şöyle mesela burada doğum yapan hayvanlar var mesela. Evet. Şu 11. sayfa 110 falan olmuş. Kuzu. Hani sayfa 18 falan evet, gelmiş ama mesela burada 2 tane doğurmuş hayvan. Erkek dişi 2 kuzu yapmış. Tip şurada tipi yazar. 2 olarak işaretliyoruz biz bunu. 2 olursa karya olmuş oluyor. Evet. Şu 3-1 olursa bunlar 3 olanlar biz çapar diye tabir ediyoruz. Evet. 1 olursa beyaz. Yani bu bunlar benim eski daha babamdan kalma hayvanlardan olduğu için. Onları mesela, hala karyayı çevirmedin yani. Onlar yaşlandı artık. Evet. Onlar sürüden ayrıldıktan sonra safileşmeye yani %100 bir şeye ulaşacak. Yani şöyle bir mesela şu hayvan 4 ekiz doğurmuş. Evet. 2 tanesini kaybetmişiz. 2 tanesi de sağlam. Sağlam olanları küpelendirmişiz. Diğerlerine çizgi olarak değerlendirmişiz. Şöyle bir durum var. İlk önce koyunun küpe numarası giriliyor. Ardından doğum tarihi. Sonra kaç tane doğdu? Mesela bu doğum yapan hayvan birinci ayın 9'unda 4 tane doğum yapmış ama 2 tanesi sağ kalmış. Diğerleri evet, çizgi. Bunun birisi erkek, birisi dişiymiş ve 2 doğan kuzu ikisi de Karya projesine dahil olmuş. Uygun mu? Uygun olmuş. Kaç kilo doğurdu mesela? 2 kilo 530 gram doğurmuş. Diğer erkek kuzu 4 kilo 400 gram doğurmuş. Tabii 4 ekiz olduğu için evet, kilo şeyleri düşük. Mesela burada 2 tane doğurmuş hayvanlar var. İkiz yapan bir hayvanımız. Gün doğum ağırlığı 4 kilo 480, 4 kilo 468 gibi. Yani kilo ağırlığı normalde 4 kilo civarlarında. 4 kilo civarlarında doğum ağırlığı. 5 kilo 6, 7 kilo tek doğumlarda 7 kiloya kadar ulaşabiliyoruz. Evet. Bu sene abi 10 günde bir kilo tartımı yapıyorum dedin. Aha. Bunu Damızlık Yetiştirici Birliği istemiyor. Sen kendin mi yapıyorsun? Ben bunu kendim mesela almış olduğumuz kuzu yemlerinden dolayı evet, ben bunu deneme yapıyorum. Kayıtlar tutuyorum. Hangi fabrikadan ne kadar yem aldım ve günlük canlı artışları ne kadar olmuş bunu değerlendirebiliyorum. Evet, çok güzel arkadaşlar. Fabrikadan gelen arkadaşla ben bu kayıtları gösterdiğimde fabrikada arkadaşın herhangi bir kaçamak şansı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Hüseyin abimiz kendisi bir tablo oluşturmuş ve bu tabloda yani aldığı yemden ne kadar faydalanıyor bunu öğrenmek için bu şekilde bir tabloda 10 günde bir kilo artışlarını tutarak fabrikadan aldığı yemi hangi yemi alırsa işletmesi için daha karlı olacak bunu görüyor. Ama normalde abi bu Damızlık Yetiştirici Birliği de kilo artışlarını kontrol ediyor evet, sanırım. İlk doğum tartımlarını biz yapıyoruz. 3 aylık ve 6 aylık tartımlar olarak onları Damızlık Birliği olarak geliyor. 3 aydan sonra tartıyorlar. 6 aydan sonra tekrar geliyor tartıyorlar. 3 aylık olduğunda hayvanları satabilirsin diye yetki veriyorlar. 3 aylık olmadan satarsak
biz Damızlık vasfı ne? damızlık vasfı değil de onlardan destekleme alamıyoruz. Anladım. Yani desteklemelerine Peki bu iptal 10 ediyorlar. günlük kilo artışlarında mesela şu an bu listede ne kadar bir kilo artışı yakalamışız abi? Bu kaç kuzuda kaç kilo artışı yakalamışız? Mesela ben bu tabloyu 2020 ikinci ayın 21'inde oluşturmuşum. İlk tartımlara başlamışım. İlk tartımımda mesela burada 352 27 65 numaralı kuzuyu 22 kilo 400 gram olarak tartmışım. Ve bunu da 10 gün sonra tekrar tarttım. 10 gün sonra tekrar tarttın. 25 kilo 800 gram olarak kaydetmişim. Evet. 10 günde günlük ortalama canlı ağırlık artışı 340 gram olarak değerlendirmişiz. Mesela şunla şu göstermiş olduklarım günlük artışı 300, 400, 380, 370, 350, 400, 310, 410, 330, 310, 270, 400, 300, 360, 270 ve ortalamada burada 17 tane tabloda kuzu var. Bunları sürekli tartıyorum ve bunun genel top ortalaması da 346 gram olmuş. Daha önceki tartımlarda doğumundan bu tarafa 277 gram olarak günlük canlı artışını sağlamışım. Artışlar yani üstünü koymuş yine. İkinci ayında şu anda kuzular. Bu ikinci ayından sonra artık üçüncü, dördüncü ayında artık 400-450 gram gibi, 500 gram gibi. Artışlar da yükseliyor. Yükselişte tabii tüketim arttıkça da gelir de artıyor. Gelen gideni karşıladığı müddetçe de bu iş karlı olur elbette. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hüseyin abimiz gayet örnek bir işletme. Örnek bir işletmede yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde bizlere anlattı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin abi bizleri ağırladığın için, bizlere bu değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlarımıza son olarak bir şey söylemek ister misin hayvancılıkla ilgili? Öncelikle ben sizden teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu hayvancılığı yapacak arkadaşlar öncelikle nasıl yapacağına bir bilen kişilerden örnek bir tavsiye danışması lazım. Tavsiye alması lazım. Ondan sonra bu işletmeye ne kadar gelir getirdiğini de tablo halinde tutması lazım. Yani maliyetin bütün maliyetlerini yazması lazım. Kayıt altında oluşturması lazım. Yıl sonu hesapladığında ne kadar karlı olduğunu, ne kadar zararda olduğunu hesaplayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hüseyin abimiz genç bir işletmeci olarak, genç bir işletme sahibi olarak gayet başarılı bir şekilde kayıtlarını tutmuş, algısını, vergisini, zararını, karını her türlü kuzunun günlük kilo artışlarını gayet başarılı bir şekilde not etmiş. Bunun için uğraşmış. Ona ülkemiz hayvancılığı için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bizlere kanalıma abone olun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Çekmek istediğim videolarımız olursa yorumda belirtirseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Köylü milletin efendisidir diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, esenle kalın.